Bugün akşam sizlerle özellikle uyku bozukluklarından bahsedeceğiz. Uyku hayatımızda neden bu kadar önemli? Uyku uyuyamadığımızda hayatımızda neler oluyor? Onlardan bahsedeceğiz ve özellikle de uykuyu bozan durumların neler olduğunu, bu durumlarla baş etmek için neler yapmamız gerektiğinden de bahsedeceğim. Biraz sonra arkadaşlarım da katılacaklar. Sizler de özellikle bu konuyla ilgili sorularınızı bizimle paylaşırsanız katkılarınızı bekliyorum. Çünkü sizlerin düşünceleriniz de önemli ama şunu hatırlatmak istiyorum. Konu dışında olan soruları gelecek seferlere ilgili konuda alabiliriz. Yahut da eğer derseniz ki hani bunun cevabını istiyorum daha önceki zamanlarda, o zaman bize mesaj olarak iletirseniz onları da mutlaka cevaplayacağız diye düşünüyorum. Özellikle çünkü uyku sorunları gerçekten önemli ama özellikle bugün bu konuyla ilgili olursa sorularınız, katkılarınız sevinirim. Birazdan da dediğim gibi arkadaşlarım katılacaklar. Şimdi uykuya baktığımızda onlar gelene kadar biraz konuyu açabilirim diye düşünüyorum. Şimdi uyku bizim hayatımızda neden çok önemli? Çünkü uyku, öncül dostum bu arada geldiği zamanlar programı alırım. Şimdi uykunun önemi şu, uyku vücudun dinlendiği, beynin topar. Dostum merhabalar, hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Şimdi senden önce biraz bahsediyordum. Uyku neden önemli? Uyumadığımız zaman neler oluyor? Bunlardan biraz bahsedecektim. Tabii arkadaşlarım da geldikçe katılırlar. Ee, Şimdi mutlaka senin de fikirlerin, katkıların olacaktır uykuyla ilgili. Aslında diğer konulara da yakın bir insansın. İnsanların yaşadıkları gözlemlerin benim için önemli. Neler söylemek istersin? Uykuyla ilgili şöyle bir açışla sana da istersen söz vereyim. Şöyle bir açılış yaparsan arkadaşlar da geldikçe devam ederiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Öncelikle size ve tüm izleyicilere iyi akşamlar dileyim. Her ne kadar psikolog ve psikiyatrist olmasam da sizin arkadan itmenizle bu programın gediklilerinden olmaya başladım galiba. Ya uyku benim çok iyi yaptığım ama sistemin nasıl işlediğini çok iyi bilmediğim bir konu. Yapmasını biliyorum ama işleyiş sistemini çok iyi bilmiyorum doğal olarak. Fakat şunu söyleyebilirim, ya kendim için söyleyeceğim. Uykuyu ben böyle çok bir sığınak gibi görüyorum. Böyle insanın dar zamanlarında, zor zamanlarında sığındığı, hani çok rüzgarlı, fırtınalı havalarda bir dulda dediğimiz yer vardır ya. Bir kayanın arkası, bir duvarın dibi, bir köşe gibi. Uykuyu da biraz ona benzetiyorum ben. Fiziksel yorgunluklarımızın olduğu zamanlar. Bu arada Emre Hocam geldi, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Fiziksel yorgunluklarımızın olduğu zamanlarda, ruhsal yorgunluklarımızın olduğu zamanlarda, e, zihinsel olarak kendimizi çok böyle dağınık hissettiğimiz zamanlarda e, bizi toparlıyor gibime geliyor. Yani dulla kelimesi çok hoşuma gidiyor benim. Başka bölgelerde var mıdır? Adana'da kullanılan bir sözcüktür ama başka yerlerde de vardır sanırım. Veya karşılığı ne varsa. E, Uykuyu ben ona benzetiyorum ve güzel, rahatlatıcı bir sığınakmış gibi geliyor bana. Bahsettiğin kelimenin anlamı sığınak anlamında mı uykuya E, benzetti? Yok, kuytu gibi, yani mesela çok fırtına eserken bir köşede hani hiç rüzgar uğramaz ya veya şeyde dışarıda bir şeyler olup biterken, kar yağarken bir köşeye geçeriz, hiç şey yapmaz bizi. O dışarıdaki şeyden birazcık korur. Kapalı, güvenli bir yer değildir ama şeydir. O anki şeyden korur bizi. Yani kuytu gibi, dulda gibi
Biraz Türkçesini tam da şey yapabilirsem bu biraz Adanaca bir sözcük galiba. Onu da paylaşırım. Çok teşekkürler. Emre dostum, senden önce işte böyle bir panoramik olarak uykudan bahsettik. Burada sana geçmeden öncül dostuma şu konuda katılmak istiyorum. Şimdi aslında uyku gerçekten bir sığınak haline gelebiliyor. İnsanın hayatında mutsuz zamanlarında, kendini kötü hissettiğinde, birazcık böyle toparlanayım, kendimi toparlanmış olarak bulayım dediği zamanlar uyku aslında iyi bir kaçış gibi geliyor. İnsanı dinlendiriyor, belki yeniden enerji kazanmasını sağlıyor. Bir de günlük hayat o dertlerinden biraz uzak tutuyor. Tabii bu uykuyu e, bu uykuyu biraz fazla uyursak ama bu sefer sıkıntılar daha fazla katlanıyor. Yani onun için o aradaki balans çok önemli diye düşünüyorum. Ne kadar uyku bizi rahatlatıyor, ne kadar uykudan sonra biz biraz sıkıntılı oluyoruz, kötü hissediyoruz. Bu konuda ne diyorsunuz? Öncelikle merhabalar. Ben biraz geç katıldım. Kusura Hoş bakmayın. geldiniz. İnternetimle ilgili ufak bir sıkıntım oldu. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi, Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Sağ olun. Ne kaçırdım diyeceğim ama bence kaldığınız yerden yakalarım. Emir Ali dostum zaten konuşmanın içerisindeydi. O da açtıkça zaten ilk konu olarak. Şöyle söyleyeyim aslında. Öncül dostum şunu söyledi. Uyku dedi bana göre bir sığınak. İnsanı böyle rahatlattığı, kendini kötü hissettiği zaman gidip o rahatlığa sığındı. Doğru mu Öncül dostum? Yani Evet. diye bir ortam diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Yani uyku kötü zamanlarımızda sığındığımız bizi günlük hayatın o dertlerinden kurtaran bir yer diye düşünebiliriz diye düşünüyorum. Aslında uyku gerçekten çok kıymetli. Hayatımızın çok büyük bir kısmını, yıllarını uyuyarak geçiriyoruz ve de uykuya sadece dinlenme olarak bakmak çok indirgeyici bir yaklaşım bence. Aslında uykunun hayatımızda çok büyük bir yeri var. Ve de açtınız mı belki bugün biraz daha açarız. Biz uykudan bahsederken bilişsel işlemlerden bahsediyoruz, konsantrasyonun artmasından bahsediyoruz. Mesela iş yerinde performansımızın artmasından bahsediyoruz. Biz uykudan bahsederken öğrendiğimiz şeylerin uzun süreli belleğe atılıp bir bilgi olarak bize kalıcı hale gelmesinden bahsediyoruz. Aynı zamanda duygularımızı dengeliyor, kasları yeniliyor, vücudumuza iyileşme fırsatı veriyor. Katılır mısınız bunlara? O hormonal dengelerimizi sağlıyor, bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Aslında uyku bozulduğunda bunların hepsi bizim elimizden gitmeye başlıyor. Sağlıklı bir beyin, sağlıklı bir vücut için gerçekten uyku vazgeçilmezimiz aslında. Çocuklar için de büyümeyi sağlıyor diyeyim. Sonra Emir Ali dostuma atayım topu. Yani söylediğiniz şeyler çok kıymetli gerçekten. Uykuyla alakalı ne kadar önemli olduğunu, ne kadar buna dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyoruz aslında. Bir sığınak noktası olduğuna da kesinlikle katılıyorum. Çünkü bazen kendimizi çok kötü hissettiğimizde, bir şeylerden uzaklaşmak istediğimizde böyle hadi uyuyalım da her şey kafamızdan silinsin ve birkaç saatliğine de olsa artık bundan kurtulayım dediğimiz zamanlar da oluyor. Tabii ki insanlar bunu yenilenmek için bir şeyleri, zaman her şeyin ilacı deriz bazen, zaman geçmesi gerekir deriz. İnsanlar yenilenmek için tabii ki de uykuyu kullanabilirler ama bence aslında bugün en çok kullanacağımız şey bunun dozunun ne kadar olduğu ve bunu ne kadar kaliteli bir şekilde yapabileceğimiz olacak muhtemelen. Çünkü evet uyumalıyız ama bunun çok uzadığı zamanlarda da ne kadar zarar verdiğini, insanın sosyal hayatın olsun ya da fiziken ne kadar zarar göreceğiyle alakalı çok fazla şeye etki ettiğini görebiliyoruz. Ya da gerçekten kaliteli bir uyku mu uyuyoruz? Belki günde 10 saat uyuyoruz ama uyandığımızda baş ağrıları mı çekiyoruz? Ya da ne bileyim vücut ağrıları mı çekiyoruz? Dikkatimiz mi çok dağınık? Mutsuz muyuz uyandığımızda? Bir sürü şeyle de karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden kesinlikle uyku çok kıymetli ama her şeyde olduğu gibi dozuna ve nasıl yapıldığına da çok dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum ben.
Öncül dostum gülümseyerek dinliyor. Buyur Öncül dostum. Her şeyin dozu deyince benim o hep kullandığım zehri zehir yapan dozudur sözü aklıma geldi. Doğru. Şimdi lafı tam toparlayamadım. Hatta bir kitap ismiydi galiba. Bir şeyler az uyur mu diye. Sadece aptallar çok uyur. Ha, öyle bir söz vardı. Şimdi iki tane farklı görüşe rastlıyorum ben bu uyku konusunda. İkisi birbirine 180 derece zıt. Bir tanesinde çok düzenli uyku savunulurken işte günde 8 saat, akşam 10'da yatılacak, sabah 5'te kalkılacak, 6'da kalkılacak gibi bir düzen sıkı sıkıya savunulurken bir başkasında da çok fazla uykuya gerek olmadığını, uykuda harcanan zamanın boşa harcanan bir zaman olduğu iddia ediliyor. Hatta bu ikinci söylediğim görüşü savunanların içerisinde çok aklı başında işte iş insanları, bilim insanları da yani günde 2 saat uyku yeterlidir gibi. Şimdi 3 tane karşımda iki psikolog, bir psikiyatristi görünce sorayım ben. Bunlardan ikisinin de doğru olması zor gibi görünüyor. Birinden biri doğrudur. Evet. Veya bu doğru kişiden kişiye veya koşullara göre değişebiliyor mu? Ben buyur Yaprak Hanım. Sizden başlayalım, ben belki size de eklemiş olurum. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Birincisi sahiden insandan insana değişebiliyor. Kimi insanlar az uykuyla daha iyi hissederken kimi insanlar ve özellikle kadınlarda belirli bir saat uyumazlarsa kendilerini dinlenmemiş hissedebiliyorlar. Tabii demin Emir Ali dostumun dediği gibi uykunun süresi kadar kalitesi de çok önemli. Yani uyku içinde geçirdiğimiz saatler. Ama şuna katılıyorum. Hiç uykusuzluk mümkün değil. Halüsinasyon görmeye başlıyor insan 2-3 gün sonra. Ama 6 saatle 8 saat arasında kimi zaman hadi 5 saate de inebilir bir uykunun günlük hayatta önemli olduğuna inanıyorum. Yani uyku lazım değil demek çok gerçekçi bir şey değil. İnsan uykusuz kaldığında çok uykulu gezmeyebilir. Böyle bir ajitasyonla sanki bir enerjisi varmış. Böyle bir o enerjiyi harcayamıyormuş gibi gezinebilir. Ama bu yanıltıcı bir enerjidir. Faydalı bir enerji değildir. O yüzden 6-8 saatlik bir azı az, çoku çok olmak üzere böyle sınıflandırabiliriz diye düşünüyorum. Benim fikrim bu yönde. Ben biraz sizin söylediklerinizle aynı bağlamda şeyler söyleyecektim. Hepimizin bir optimal aralığı olduğunu düşünüyorum ben. Yani sürdürülebilir olarak bir uykuyla ben az hata yaparak gün içinde enerjim çok dalgalanmadan aşırı mesela açlık krizleri yaşıyorsam ve gördüğüm yemeğe saldırıyorsam belki bu uykumun biraz az geldiğinin de göstergesi olabilir. O yüzden de belki biraz denemeler yapmak, belki 6 saat az geldiğinde biraz arttırarak o aralığı bulabiliriz. Ama hepimizin uyku ihtiyacı gerçekten birbirinden farklı. Mesela atletler, sporcular daha çok uyku ihtiyacı hissederler kaslarının iyileşmesi için ya da mesela fiziksel olarak çok zorlayıcı bir işte çalışıyorsanız, mental olarak çok yoruluyorsanız, gün içinde çok aktifseniz biraz daha uyku ihtiyacımız artabilir. Ya da mesela normalde 8 saat yetiyordur ama bir gribal enfeksiyon geçiriyorsunuzdur, bir hastalık durumu vardır. O zaman vücudumuzun iyileşmek için daha çok uykuya ihtiyacı olur. Ya da mesela depresif bir dönemden geçiyorsak belki biraz daha bunlarla ilgili konuşuruz. Kaygılarımız çok arttıysa, uyku kalitemiz düştüyse vücudumuz o uyku ihtiyacını biraz daha bence gösteriyor bize. Ya da mesela hamilelikte hormonlar çok dalgalanıyor. Birinci trimester, ikinci trimester, üçüncü trimester ihtiyacımız da değişiyor. O yüzden de hayat boyunca mesela yaşlandıkça da uyku ihtiyacı biraz azalabiliyor. Hayatımız boyunca tek bir standartta gideceğiz diye bir şey yok. Belki kendimizi böyle bir kalıba sığdırmak da ihtiyaçlarımızı
gözden kaçırmamıza da yol açabilir. O yüzden de kriterim kendim olsun. Ben hangi uykuda iyi yapıyorum, hangisi bana fazla geldiğinde kendimi sisli gibi hissediyorum diye bakalım. Ya da o dönem uyku ihtiyacımı açıklayacak bir şey yaşıyor muyum? Ona bakayım. Ona göre kendimi ayarlamam bence en sağlıklısı olur. Ne dersiniz? Ben Ben hepsinde burada iyiyim. söze, Tüm uyku çeşitlerinde. ben burada söze gireyim hemen. Yani söylediğiniz her şeye katılıyorum. Çok ekleyecek bir şeyim kalmadı zaten. Az önce de söylediğim gibi birisi 5 saat uyuyordur ve gerçekten çok dinç bir şekilde hayatına devam ediyordur. Birisi 10 saat uyuyordur ama uyandığında hala 10 saat uyuması gerekiyormuş gibi de hissediyor olabilir. Ben bunun birazcık alışkanlıklarla da alakası olduğuna inanıyorum. Yani e, ben işte yapamıyorum, az uyuyarak yaşayamıyorum diyen kişilerin acaba bunu hiç deneyip denemediklerini de merak ediyorum. Yani günde 5-6 saat uyuyup bu şekilde hayatlarını bir süre devam ettirmeye çalıştılar mı? Onu da merak ediyorum. Tabii ki her insanın ben uyku ihtiyacının farklı sürelerde olduğuna da inanıyorum. Ama bir alışkanlık süresinde yani diyelim ki bu insan 5 saat uyuyorsa ve bir süre sonra ben artık bugünden itibaren 7 saat uyumaya başlayacağım deyip haftalar boyunca 7 saat uyuduğunda bir süre sonra da buna alışkanlık gösterip buna göre rutinlerini ayarlayacağını düşünüyorum. Ya da daha az uyumaya başlayıp günde 4 saati 5 saati burada belki Sabri Hoca'nın konuşması daha faydalı olacak. Yani aramızda en az uyuyan muhtemelen Sabri Hocam diye düşünüyorum ama hani bir süre sonra o insanın da kaç saat az da uyuyor olsa buna alışabileceğini ve hayatını buna göre idame ettirebileceğini düşünüyorum. Elbette dediğiniz gibi durumlara göre dönemsel olarak uykumuzun süresi azalabilir, artabilir, kalitesi değişebilir. Ee, Bu şekilde buna ekleyebileceklerim bunlar sadece. Ben de şunu eklemek istiyorum. Yaprak Hanım'ın dediği gibi yaşlara göre de değişebiliyor. Kişinin ihtiyaç duyduğu zamanlara göre de değişebiliyor. Kimi zaman böyle mevsimlere göre de değişiyor aslında. Bakıyorsunuz kışın daha fazla bir uyku ihtiyacı duyarken yazın daha çabuk o güneşin doğmasıyla da daha çabuk hayata katılabiliyoruz. Ya da farklı zamanlarda bir başka yere gittiğimizde yahut da uçak yolculuğu yaptığımızda jet lag dediğimiz bir uyku sorunu yaşayabiliyoruz. Yani aynı insanın da farklı zamanlarda uyku ihtiyacı ve uyku alışkanlıkları da değişebiliyor. Ama bizim önerdiğimiz ortalama bir alışkanlığı tutabilmek. Çünkü uyku gider de bir daha zor gelir. Yani uykusunu bozmuş insanlar ki maalesef zamanımızda şimdi gençlerde görüyorum, yaşta görüyorum işte sosyal medyaya giriyorlar, gece uykusuz kalıyorlar. Ertesi günü işi olanlar işe sürünerek gidiyor, işi olmayanlar da öğlene kadar yatabiliyorlar. Ondan sonra da o uyku bir daha zor toparlıyor diye düşünüyorum. Buradan yola çıkarak en sağlıklı uygu hangi saat aralıklarında olması noktasında gece olması aslında istediğimiz. Evet. Gece uyumak, gündüz uyanık kalmak. Melatonin salgılanımının da sağlanması için aslında gece uykusunun yerini tutmuyor. Şimdi eğer shift'te çalışıyorsak, gece çalışıp gündüz uyumamız gerekiyorsa, o dönemlerde de gece uykusunu olabildiğince yakın yapabilmek için mesela o tamamen karartan perdelerden, ses geçirmeyen bir düzenek var. O geceyi ne kadar sağlayabilirsek aslında o kadar faydası oluyor ve de gece içinde bu güneş ışığı lambalarının kullanılmasını da öneriyorum ben. Yani gün içinde maalesef ki uyunan uyku gece uykusunun yerini tutmuyor. Hocam iki soru sorayım ben. Bir tanesi insan sonuçta doğa içerisindeki varlıklardan bir tanesi. Ve zaman içerisinde teknolojiyle veya modern dünyayla birlikte bizim vücudumuza müdahaleler olmaya başlıyor. Yani eski çağlarda veya bundan belki 100 yıl önce, 150 yıl önce insanlar güneş ışığıyla uyanıp işte gün battıktan sonra da yatan şeylerdi, uyuyan varlıklardı. Daha sonra teknoloji geliştikçe, çalışma düzeni geliştikçe artık sabahları alarmla uyanan, akşamları uyku düzenini doğal ritmine göre değil de
Meşguliyetlerine göre televizyon izleme, dışarıda gezme, eğlenme gibi meşguliyetlerine göre de uyuma zamanını ayarlayan bir varlık haline dönüştü. Şimdi bu durumda e, bu koşullarda daha doğrusu bizim uyku düzenimizi nasıl oluşturmamız gerekiyor? Yani gün hele şimdi saatler bir saat ileri alınmış vaziyette devam ediyor. Yanılmıyorsam 6-7 yıldır. Ve insanlar karanlıkta uyanıyor, karanlıkta işe gidiyor, çalışmaya başlıyor ve özellikle kış mevsiminde karanlıkta geri eve dönüyor. Yani gün ışığını neredeyse hiç görmeden geçiriyor. Şimdi uyku düzeni, uykunun faydası gibi konular gün ışığıyla bağlantılı mı yoksa saatle mi bağlantılı? Biraz uzun bir soru Yok, oldu ama. çok güzel. Bence çok güzel bir şey. Çünkü gün ışığıyla gerçekten bağlantılı. Yani akşamları melatonin hormonu salınıyor ve bizi uykuya koyuyor. Sabahları da bu azalıyor ve biz uykudan kalkıyoruz. Yani gün ışığı çünkü melatonin salınımını arttırıyor. Yani bu önemli. Ama demin söylediğin çok doğru öncül dostum. İnsanlar özellikle köy ortamında o çiftçilikle uğraştıkları zamanlar sabah gün ışımasıyla uyanıyor. Güneş battıktan bir süre sonra. O yüzden yani bir şekilde günümüzün teknolojileriyle bu saatler değişti. Belki yarın da gene değişecek. Ama biz giderek uykusuzluğa döndürmeye başladık durumu. Ve bu yüzden Amerikan toplumunda yaşanan uykusuzluk problemi çok büyük bir problemken artık günümüzde bizim insanımız da uykusuzluk çekmeye başladı. Uyku ilaçları kullanmaya başladı. Son zamanlarda melatonin kullanımları çok arttı. Ben çok taraftar değilim hormonal dengenin bozulmasına ama yani artık insanlar ilaçlarla bunu düzene sokmaya başladılar. Çünkü ritmi bozdular. Uykunun bir ritmi var. Bu ritmi bozmak yanlıştır diye düşünüyorum. O yüzden bozduktan sonra bir daha toparlanması zor oluyor. Jet Bu lag gibi bir şey yani. Aynen. Tabii ki. kesinlikle. Ve de aydınlık karanlık dengesi hem melatonin seviyelerini etkilediği kadar kortizolü de etkiliyor. Yani sabah bizim kortizol seviyelerimiz yükseliyor, beden ısımız artıyor, bizi vücudumuz uyanıklığa hazırlıyor. Aslında bizim o içsel bir 24 saatlik sirkadiyen saat dediğimiz o ritmimiz var ve de biz bundan ne kadar uzaklaşırsak Sabri Hoca'nın dediği gibi tekrardan toparlaması da o kadar zorlaşıyor. O vücudun verdiği ipuçlarına uymaz bir hale geldiğimizde bu sefer suplementler almak zorunda kalıyoruz. Ya da sıkıntılar yaşamaya, o uyku bölünmesinin etkilerini fark etmeye başlıyoruz. Ben fikrim demin bir paylaşım olmuştu. Onu da paylaştım. Tabii kahve içerek, çay, sigara bunlar alkol fazla alındığında uyku ritmini bozan maddeler. Özellikle saat 8'den sonra akşam bunları çok fazla kullanmamayı öneriyoruz. Çünkü uyku düzenini bozuyor diye düşünüyorum. Gördüğümüzde o yönde zaten. Ben akşamüstü mümkünse hatta 3'ten 4'ten sonra kafein alınmasını tavsiye etmiyorum. Çayı genellikle zararsız gibi görebiliyoruz ama çayın içinde de kafein var. Yeşil çayda da kafein var. O yüzden de içeceğimiz bir bitki çayı olabilir, bir papatya çayı olabilir. Biraz daha o içeriğine bakarak çayları seçmek de önemli. Çünkü farkına varmadan aldığımız bir kafein de belki uykuya dalabiliyorsunuz ama uyku kalitesi düşüyor. Yani sadece uyumak yeterli değil. İyi bir uyku alması da önemli insanın. Burada kahve demişken alkolü de söylemek istedim ben. Yani çünkü etrafınızda mutlaka uyuyabilmek için alkol alan insanlarla karşı karşıya kalmışsınızdır. Hani uyuyamıyorum, bir iki bir şey içiyorum, bir iki kadeh bir şey içtikten sonra uykuya dalmam daha kolay oluyor diyorlar ama aslında uykularının kalitesini ne kadar düşürdüklerinin farkında değiller bunu yaparak. İnsanları elimden geldiğince bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Çünkü bir taraftan fayda görmeye sağlarken
çalışırken aslında çok büyük zararlar aldığının farkında olmuyor insanlar. Onun haricinde hep hani uyumalıyız. Uyumadan önce yemek konusunu da söylemek istedim. Yani hani bu yemeği çok geç saatlere bırakmak da birazcık uyumayı, hazımsızlığı geciktireceği için o sebeple çok geç saatlerde yemek yenmemesi, uyumadan en azından bir 4 saat, 5 saat öncesinden minimum bu yemek yeme işini bırakmak da uyumanın daha kolay olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum ben de. Bununla belki yasal olmayan maddeleri de ekleyebiliriz, uyuşturucuları yani amfetaminler gibi vücudun o uyarılmışlığını arttıran ilaçlar da maddeler de uykuyu hem bölüyor hem de uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Ne Şimdi bir izleyicimiz benim sormak için beklediğim soruyu sordu. Kaliteli uykuyu nasıl ayırt edebiliriz diye. Ya biz uzun süre uyuduğumuzda 8 saat diyoruz ya, saat 10'da yattık, sabah saat 6'da uyandık. Bazen çok dinç, zinde bir şekilde uyanıyoruz. Bazen uykumuzu alamamış bir şekilde uyanıyoruz. Bazen yorgun ve saatlerce neredeyse esneyerek uyanıyoruz. O yorgunluğun verdiği bir hisle. Bu uyku farklılıkları, işte izleyicimiz sorduğu kaliteli uyku dediği uyku kalitelerini belirleyen faktörler nedir? Ben başlayayım isterseniz ya da arkadaşlarımdan başlamak isteyen olursa onlara. Birincisi gece uykunun bölünmemesi önemli. Yani gece kalkıyorsak, tuvalet için bile kalkıyorsak bu sıkıntılı. İkincisi sabah kalktığımızda demin söylediğin gibi kendimizi dinlenmiş, uykusunu almış ve uyku ihtiyacı kalmamış bir şekilde kalkıyorsak bu uyku iyi uyunmuş, kaliteli bir uyku sayabiliriz. Çünkü kalktığımızda hala gözümüz yataktaysa ve kalkamıyorsak demek ki o uyku doyurucu bir uyku değil ve özellikle de bu uykunun süresiyle de bağımsız. Bazısı 5 saatte iyi uykusunu alıyor, kalkıyor. Bazısı 8 saatte kalktığında hala daha uyuma ihtiyacı duyabiliyor. O yüzden sağlıklı uyku aslında hissedilebilir bir durum diye düşünüyorum. Yani kişi kalktığında kendini iyi hissediyorsa, ruhsal olarak daha böyle rahat, dinlenmiş kalkıyorsa bu bence kaliteli bir Buna belirti diye düşünüyorum. Buyurun. bir iki bir şey daha ben de ekleyebilir miyim? Biz yatakta saatlerce dönüp sonra yorgunluktan uykuya bayılmayı istemiyoruz. Yani en geç bir 10-20 dakika içinde uyuyabilmek bence kaliteli uykunun en büyük göstergelerinden birisi. Diş sıkmamız yoksa, gece kabuslarını çok sık görmüyorsak ya da nefes alamıyorum şeklinde o uyku apnesinde olduğu gibi sıçrayarak kalkmıyorsak, gece panik ataklar yaşamıyorsak, bunlara ek olarak mesela diş sıkmadıysam, dişlerim ağrıyarak ya da ağzım kuru kalkmıyorsam, partnerim çok horladığımdan şikayetçi değilse, aslında bunlar da hep kaliteli bir uykunun göstergesi bence. Ne dersiniz? Ekleyeceğim Bir soru vardı. Onu da söyleyeyim. Emir Ali dostuma vereyim. Sabahları kalktığında şiddetli baş ağrısı yaşadığını söyleyen izleyicimiz var. Ona şunu söylemek istiyorum. Uzun uyku baş ağrısını tetikleyebiliyor. Migren ataklarını da tetikleyebiliyor. O yüzden böyle bir şey varsa uykunun süresi gözden geçirilmeli. Migren varsa bunun tedavi edilmesi ya da aynı şekilde fibromiyaljiler de sağlıklı yatılmadığında sıkı bir baş ağrısıyla kişinin güne başlamasına, gözünü açtığında neden olabiliyor. Buyur Emir Ali dostum. ya ona ek olarak belki çok stresli bir dönemden de geçiyor da olabilir. Hani bununla da alakalı olabilir. Sizin söylediklerinize ek olarak bir sürü sebebi olabilir. Doğru. Ee,
geçenlerde okuduğum bir çalışmada, yani uykunun kalitesiyle alakalı okuduğum çalışmada söylediğiniz her şeyi zaten doğrulayan şeyler orada da yazıyordu. Ben de söylediğiniz her şeye katılıyorum zaten. Rüya ile alakalı bir çalışma yapılmış. Yani rüya gören insanların mı daha çok kaliteli bir uyku uyuduğu, yoksa görmeyen insanların mı daha kaliteli bir uyku uyuduğuyla alakalı. Yani ya da bunun gerçekten yorumlanabilir bir farkı var mı yok mu diye bakılmış. Ee, Sağlıklı rüya, yani kabus demediğimiz, yani kabus görmeyen insanların, rüya gören insanların diğer insanlara, rüya görmeyen insanlara göre daha sağlıklı bir uyku uyuduğunu tespit etmişler. Yani onun haricinde rüya görebiliyor olmak gerçekten, kabuslardan hariç tutuyorum bunu, İnsanların daha kaliteli bir uyku uyuduğuna bir göstergeymiş aslında. Onu da ekleyebilirim sadece. Hı hı. Mesela belki bunlara ek olarak siz söylerken kaliteli bir uykuda mesela huzursuz bacak sendromu görmeyi beklemeyiz. Gece yattığımda fiziksel belirtiler mesela istemem. Mesela gece kabuslara ek olarak belki gece şeyler, yürüyenler, onlar da belki çok kaliteli bir uyku almıyor olabilir. Yani dışarıdan görülen de bir şey olmamasını çok istiyoruz. Sabahları yorgun uyananlar, gece uyur gezer olanlar olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Kesinlikle olur. Ben Buyur, şeyi de sormak buyur. istiyorum. Mesela sağlıklı uyku yine 8 saat dedik, gece 10'da yattık, sabah 6'da uyandık. E, Uykumuzu alamamış olabiliyoruz veya iyi uyumuş olabiliyoruz. Benim dikkatimi çeken, gündüz 10 dakikalık bir uykuda bile çok dinlenmiş bir şekilde uykudan uyanıyoruz. Buradaki fark neden kaynaklanıyor? 8 saatte uykumuzu alamazken 10 dakikalık, hatta 5 dakikalık bir e, şekerleme çok daha bizi zinde bir hale getirebiliyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında 10 dakikalık uyku geceki sağlıksız uykuyu tamamladığı için bir 10 dakika. Yani gece hiç uyumadıysa insan 10 dakikada dinlenmiş olması mümkün değil. Zaten gündüz uyuyorsa saatlerce kendine gelmesi mümkün olmuyor. O yüzden hani bahsettim ya, uyku bir döngü. O 10 dakika yani o uykunun yani ritmini düzeltmeye yarıyor. O zaman o 10 dakikada kişi kendini iyi hissediyor. Sonuçta o ritim düzene girmiş oluyor. Benim düşüncem bu yönde. Bundan sonraki süreçte isterseniz sağlıklı bir uyku için neler gerekli? Onları da konuşabiliriz. Demin bir seyircimiz onu sormuştu. Ve zaten şunu da söyleyeyim unutmadan, birincisi öğleden sonraki uykular. Yani 15-20 dakika, yarım saati geçmeyen uykular. Peki o 10 dakikalık uykular gerçekten çok dinlendirici ve bunları uzmanlar tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki bunları yaptığınız zaman gününüz daha iyi geçer. Bütün gün yoruluyorsunuz. Zaten insanların öğleden sonra, öğlen yemeğinden sonra 1-2 gibi bir uykuları geliyor. Hafif kendilerini uykulu hissediyorlar. Uyurlarsa bu düzeliyor. Uyumazlarsa bu geçiyor. Ama bunu geçtiği zaman da hafif bir böyle yorgunluklar, gün içinde konsantre olmakta zorluklar yaşayabiliyorlar diye düşünüyorum. Bir şey ekleyebilir miyim? Bence çok önemli bir yere değindiniz. Heh. Kısa olması çok önemli o uykunun. Yani yarım saati geçtiğinde özellikle bu sefer gece uykusunu kalitesini düşürmeye başlıyor. Gece uyuyamamaya başlıyoruz. O yüzden de onun çok uzun olmadığından emin olmak çok önemli. Bir de bilmiyorum katılır mısınız? Hepimizin o şeylere, şekerlemelere ihtiyacı olmayabiliyor. Yani bunu bir zorunluluk olarak bence görmemek önemli. Orada vücudumuzu dinleyebiliriz gibi hissediyorum. Eğer yorgunluk hissetmiyorsanız ya da uyuyabileceğiniz bir işiniz yoksa bu konuda belki biraz daha esnek davranabiliriz. Şöyle söyleyeyim, bu konuda benim fikrim farklı şu yönde. Bu kişinin kendi başına yapıp yapmayacağı bir şey. Yani ihtiyacımız olup olmadığını, zaten uyumazsak bir süre sonra ihtiyacımız yok diye gidebiliriz. Ama bunu yaptığımızda bir alışkanlık haline getirebilirsek bu günü yorgunluğunu alır. Yoksa herkesin böyle bir uykuya ihtiyacı var diye bir şeyi
söylemek çok doğru değil. O konuda katılıyorum. O konuda katılıyorum ama böyle bir uyku dinlendirici bir uyku. Yani günü bölüyor, günün verimini arttırıyor ve ondan sonra bu daha artıyor. Hatta sevdiğim bir araştırma var. Amerikan ordusunda yapılan bir araştırmada iş kazalarının en fazla o öğleden sonraki 1-2 saatin içinde olduğu, o saatte insanların algısının düştüğü ve bu yüzden de hani o sürenin içerisinde yapılabilirse hafif bir uykunun işe yaradığı söyleniyor. Hatta Japonya'da bununla ilgili uyku tüpleri geliştirildi. İş yerlerinde uyumak isteyen insanlar için yerler ayarlanıyor. Bunlar yavaş yavaş bu konuda insanların girişimleriyle ilgili diye düşünüyorum. Şeyi konuşuyorduk. Şeyi konuşuyorduk yani o yarım kaldı diye söyledim. Hani kaliteli bir uykuyu nasıl sağlayabiliriz, nasıl o uykuya geçebiliriz onunla ilgili bir şeyler paylaşacaktım. Şu öğleyle ilgili de yani öğlenleri olan uykuyla alakalı da dediğiniz gibi çok uzun olmadığı sürece çok da faydalı olacağını düşünüyorum ben de. Tabii ki herkesin Yaprak Hocam'ın dediği gibi işi, hayatı, bu uykuyu yapabilmek, sağlayabilmek için çok da müsait, uygun olmayabiliyor. Sanıyorum çalışmada şey de vardı ya yemeğin de ne kadar etki edip etmediğiyle alakalı bir kısım da var diye biliyorum. Çünkü öğle yemeğinden sonra insanların çok fazla ilk dikkatlerinin düştüğü gözleniyor. O yüzden öğlen yemeklerini çok fazla abartıya kaçmadan uyku getiren yemeklerden birazcık daha uzaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Eğer bir şekerleme yapmak gibi bir imkanımız yoksa. Onun haricinde de yani kaliteli bir uyku için zaten bir şeylerden bahsettik. Alkol kullanmamalıyız, alkolün miktarına dikkat etmeliyiz diye söyledik. Az önce ben yine yemek konusunda çok geç saatlerde yemek yiyerek bir hazımsızlıkla uykuyu geciktirmenin manasız olduğundan bahsettim. Kahve, çay gibi kafein tüketimlerinin azaltılması gerektiğini söyledik. İnsanların özellikle sürekli konuşuyoruz biz zaten bu dijital bağımlılıkla alakalı da geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Dijital aletlerin bu elimizdeki telefonlar olabilir, tabletlerimiz, bilgisayarlarımızdan uzak bir yerlerde uyumaya çalışmak. Onlardan gerçekten elimizi ayağımızı şöyle yatağımızın kenarında telefonumuzu tutup da hemen her dakika kontrol edemeyeceğimiz şekilde uyumaya çalışmak belki faydalı olabilir. Çok fazla enerjik hissediyorsak belki bir kendimize egzersizler oluşturabiliriz. Bu egzersizlerin yaptıktan sonra yorularak uyuyabiliriz. Belki gece yürüyüşlerine de çıkabiliriz eğer uyku problemleri yaşıyorsak. Şu an için benim aklıma bunlar geliyor. Eklemek istedikleri vardır hocalarımın mutlaka. Buyurun. Evet. İş, örgüt, endüstriyel. Yani şöyle yemeği seçsinlerden ziyade aslında orada demek istediğim şey çok fazla yememeye dikkat etsinler demek istemiştim. Az yesinler ki daha rahat bir şekilde çalışmaya devam etsinler. Çünkü yemek yedikçe daha da uyku bastıracağına eminim. Onun haricinde söylediğiniz şey çok güzel bir şey ama şu an sadece ülkemiz koşullarında değil dünyanın çoğu yerinde bunun çok sağlanabileceğini ben düşünmüyorum. Tabii ki de sağlanabilirse iş performansının artacağına ben eminim ki az önce söylediğimiz çalışmalar da bunu gösteriyor. Fakat hani bunu gerçekten getirip de uygulayabilmek ya da
çok yüksek kapasiteli çalışan yerlerde nasıl böyle bir ortam sağlanacak, nasıl insanların ya da bunu nasıl suistimal edilmeyeceğini sağlayabilmek çok kapsamlı bir çalışma. Uzun yıllar daha bunu görebileceğimizi ben çok zannetmiyorum. Bu fazla yeme ve uyku öncesi yeme konusunda Emre'li hocayı dinlerken aklımda biraz daha benim de klinik tarafı canlandı. Mesela bazı yeme bozukluklarında, bulimiyada ya da tıkınırcasına yeme bozukluğunda ya da duygusal yemede mesela gece yemeleri görebiliyoruz. İnsanlar gece 12'den sonra oturup bir koca tatlı yiyebiliyor ya da yataktan kalkıyor, gidiyor yemek yiyor, tekrar geri yatabiliyor. Şimdi o süre içinde hem çok yoğun bir kalori alımı oluyor hem de onu sindirmek mümkün değil. Çünkü vücudumuz fiziksel olarak uykuya hazırlandığı için artık metabolizmamız yavaşlıyor. O uykuya geçiş hali oluyor. Gün içinde aldığımızdan farklı bir etki alıyoruz yemeklerde ve de bu gerçekten uyku kalitesini çok bozan bir şey. Kaliteli uykuyla ilgili ben de bunu nasıl sağlarız derken şunu eklemek istiyorum. Mesela Sabri Hocam sen konuşmamızın başından beri alışkanlıklardan bahsediyor. Uykunun bir alışkanlık haline gelmesi bence çok önemli. Yani vücudu her gün aynı saatte uykuya hazırlıyoruz. Mesela bir rutin oluşturulabilir. Her gece aynı saatte işte makyajımı çıkarıyorum. Buradaki tek kadın olarak ama makyajımı çıkarıyorum. İşte bir gece bakım rutini olabilir. Belki her akşam aynı saatte kitabı elime alabilirim. Ve de aynı saatte yatağa girdiğimde vücudum artık günün bittiğini ve uyku zamanının geldiğini öğrenmiş oluyor böyle yaptığımda. O yüzden de ben şunu ciddiyetle tavsiye ediyorum. Yatağı sadece uyku ve cinsellik için kullanmak gerekli. Onun dışında bütün bu bahsettiğimiz aktiviteleri, ders çalışmak, kitap okumak, telefonla uğraşmak, hepsini yatak dışında bir yerde yapalım. Yatağı sadece amacına uygun kullanmak çok önemli bir şey. Böylece de o uykuya geçişi eğitmiş oluyoruz, vücudumuzu öğretmiş oluyoruz ve bu rutine ne kadar çok uyarsak vücudumuzda o kadar alışmaya başlıyor. Sabahları daha erken kalkması gerektiği saatte kalkıyor. Mesela hepimizin başına geliyordur. Tatilin ortasında sabah 8'de uyanabiliyoruz. Çünkü alışmışız hafta içinde işe gitmeye. Aynı bunun gibi gece uyumayı da eğitmek mümkün. O yüzden de çok sıcak olmayan bir yatak odasında, çok aydınlık olmayacak bir şekilde yapabildiğimiz kadar az dikkat dağıtıcı şeylerle, belki ses olabilir, başka kapımızı kapatmak olabilir. Bunlarla birlikte ben kaliteli bir uykunun sağlanacağını düşünüyorum. Atladığım bir yer var Ben mı? bir şey eklemek istiyorum. Uyku öncesi ritüeller de çok önemli. Nasıl ki uykunun bir düzeni varsa, uykudan önce de bir ritüel oluşturulmalı diye düşünüyorum. Şöyle ki, insanlar pat diye yatağa girince genellikle ilk karşımıza çıkan şey akıllarından gitmeyen düşünceler. Yani 10 insanın neredeyse 9'u yattığı zaman aklına gelen düşüncelerden, ondan sonra günlük hayatın dertlerinden, ve uykuya geçememekten şikayet edebiliyorlar. Ama uyku öncesi 15-20 dakikalık bir ritüel geliştirilirse, demin katkılarda vardı, bir buna yönelik terapatik bir müzik dinlenirse, hafif bir kitap okunursa, televizyonun karşısında böyle çok ilgimizi çekmeyen ama böyle bizi yavaş yavaş bir uykuya götüren bir açık oturum gibi, bağırış çağrış olmayan bir açık oturum gibi. Bir insanların birbirinin üstüne yürümediği böyle bir yani aynen böyle bir şeyler, yatıştırıcı meditasyon müziği mesela, bunlar uykuya geçişi kolaylaştırır. Çünkü insan pat diye yatağa geçince, halbuki aslında kadınlar erkeklere çok özeniyorlar, daha kafası yastığa değmeden uyuyorlar diye, ama her erkekte öyle olmuyor. Yani bazen düşünceler yattıktan sonra sağa sola döndürüp uyutmayabiliyor. Onun için böyle bir ritüel gerçekten önemli diye düşünüyorum. Bunun ötesinde yatmadan önce bir tuvalete gitmesi insanın sonraki saatlerde tuvalet ihtiyacı nedeniyle
kalkmamasını sağlaması yönünden önemli. Zorluk çekenler hafif bir papatya çayı gibi bir şey içebilir. Bu da hafif olmak kaydıyla alınabilir. Bunlara dikkat edilebilir. Aynı zamanda eğer vücutta ağrılar, sızılar varsa bu da uyutmaz. Herhangi bir ağrı hastalığı ya da huzursuz bacak sendromu. Huzursuz bacak sendromu da uykuyu kaçırabilir. Bunların tedavi olması ve gerçekten uyku kalitesini düzeltmesi yönünden önemli. Ama en önemlisi gerçekten aynı saatte girip aynı saatte uyanmayı alışkanlık edip bunu bozmamak diye düşünüyorum. Demin önce Ben vardı işte. Şöyle cevap vereyim. Uyku felci dediğimiz şey geçici olarak insanın hareket kabiliyetinin kalkmasıdır. Yani o anda hiç hareket edemez. Hatta halk arasında karabasan dediğimiz göğsümüze kocaman bir varlığın oturduğunu ve hareket edip kurtulamadığımızı hissettiğimiz durum bu karabasan dediğimiz durumla ilişkilidir. Çok kısa sürelidir. Ama oluyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Kişiyi korkutur, endişe içine sokar, uyku kalitesini bozar, kabuslara neden olabilir. Bu yüzden bir uyku bozukluğu olarak alabiliriz. Bu beynin çalışma sistemiyle ilişkili bir şeydir. Yani onun deşarjlarıyla, ritmiyle ilgili bir şeydir. Psikolojik yönü çok çok azdır. Yani psikolojik bir şey daha çok fizyolojik bir şeydir. Ama eğer varsa uykuyu bozması yönünden tedavi edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Demin konusu açıldı, sonra Emir Ali dostum da devam ettiği için arada kalmış olmasın. Gece kuşları bence gündüz kuşu dönmekte fayda var. Gece uyumadılar mı sabahları kalkamıyorlar çünkü diye düşünüyorum. Bilmem eklemek istedikleriniz var mı? Buna ben bir ufak giriş yapabilir miyim? Şimdi aynı söylediğiniz şey, bilmiyorum, ben biraz daha dikkat dağıtıcı etmenler tarafından yaklaşacağım. Yani biz orada koparacak bir şey yok, kaçırdığımızdan endişelendiğimiz bir şey olmuyor. Herkesin nerede ne yaptığını biliyoruz, yataklarında uyuyorlar. O endişe edebileceğimiz şeyler hem biraz daha az, ama bir yandan bu çok kaygı verici bir sürece de dönüşebilir. Çünkü gün içindeki dikkat dağıtıcı etmenler problemlerden bazen kaçmamızı da sağlıyor. Bazı şeyleri düşünmememizi, sonra düşünürüm diye erteleyebilmemizi. O zaman da gece olduğunda, bu dışarıdan gelen etmenler azaldığında, insanlar kendileriyle daha yalnız kaldıklarında o zihnimizin hırpalayan seslerini daha yoğun duymaya başlıyoruz. Gece bunların oltasına takılıyoruz ve onları düşünmekten gevşeyemiyoruz, uykuya geçemiyoruz. Bir kısmımız belki daha verimli çalıştığı için uyuyakalıyor, bir kısmı da aynı nedenden dolayı uyuyamadığı için sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden de o yaklaşım bence çok önemli bir şey. O süreyi nasıl değerlendirmeyi seçtiği. Ama ben şunu düşünüyorum. Eğer ki dikkat dağıtıcı etmenlerden dolayıysa aynı şekilde gündüzümüzü ayarlamayı bilmek lazım. Telefonu sessize alabilmek, televizyonu kapatabilmek, belki bir yarım saat rahatsız edilmeden kendimize ayırıp bazı şeyleri bölünmeden yapabilmek aynı verimliliği sağlar. Ne dersiniz? Ben fark
Evet. Benim sesim geçen sefer yoktu ama bu sefer var herhalde. Sen herkes. Şimdi şeyi söyleyeyim. Ben öncül dostum seni şu yönden e, dediğin şeyin gerçek olduğunu düşünüyorum. Bunu öğrenciler de yapıyorlar. Şimdi Yaprak Hanım gibi bunu gündüze almaya taraftarım ama şimdi akşam saat 11-12'den sonra nasıl ki ortalık sessizliğe dönüyorsa insana da bir böyle rahatlık, rehavet, böyle bir sakinlik geliyor. O günlük hayatın koşuşturmacaları olmayabiliyor ve zaten o saatte daha iyi konsantre oluyorum diye birçok insan o saati işte gece kuşları tercih edebiliyor. Tabii bunun önemli kısmı sabah dinlenebilmek ama Yaprak Hanım'a gene katılıyorum. Gece uykusuyla gündüz uykusu farklı. Gece uykusu dinlendirir, gündüz uykusu o kadar dinlendirmez. Ama akşamları insanların o saatlerde daha verimli çalıştığını görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi kendini daha iyi konsantre hissedebiliyor. O kadar sıkılmıyor. Bir şeyler onun aklını çelmiyor. Orada rahat oturabiliyor. Yani en azından evde de insanlar uyuduğunda daha rahat onun başında oturabiliyor diye düşünüyorum. Hani olabiliyor ama çok önermiyoruz. Çünkü uykuyu bozduk mu sonra çalışmasak bile uykumuz gelmiyor. Bir de şey de söyleyebilir miyim? Şimdi biz gece durup çalıştığımızda o bilgilerin işlenebilmesi, kalıcı hale gelmesi için yine de uykuya Evet, ihtiyacımız var. O evet. yüzden bir çocuk sınava uykusuz kalıp gittiğinde yine başarısı düşebiliyor. Eğer uykusuz kalınacaksa bile son gece olmaması bence çok önemli. Yani bunu son dakikaya bırakıp o stres sayesinde çalışmaya sırt dayamamamız gerekiyor. Onu öncesinde yapıp birden fayda sağlar. Gene bir Ben bir şey soru eklemek istiyorum. Ee, öyle. Ben duyuyorum rahatlıkla. Duyuyor. Duyuyorum. Son yıllarda az önce şeyi konuşurken ekleyemedim. Bir türlü konuyu açtı ama bu meditasyon ses işte müzikleri falan bunlarla çalışabiliriz. Son yıllarda çok fazla ASMR dediğimiz bu uykuya dalabilmek için insanların kullandıkları YouTube'dan veya başka bir yerden ulaşım sağladıkları bir şey de ortaya çıktı. Yani mutlaka karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Bunu nasıl anlatabilirim onu da bilmiyorum ama e, yani bir şekilde rahatlatıcı sesler. Aynen. Yani o seslere ulaşıp da ya da böyle çok kısık seslerle insanların bir şeyler anlattıkları, bir şeylere dokunarak o yani çok kısık seslerle bir şeyleri insanlara hissettirerek uykuya dalmalarını sağlıyorlar. Hani bununla alakalı çok küçük fikrimi paylaşıp sizin de ne düşündüğünüzü merak ediyorum bu konuda. Yani uykuya dalmak için belki çok zorlandıkları noktada insanlar bunları kullanıyor olabilirler. İyi de geliyor olabilir ama genellikle bunun uykuya dalıp sabaha kadar bunu dinlemeye devam ediyorlar insanlar ya da yanlarında o cihaz mutlaka kalmaya devam ediyor çünkü uykuya daldıklarından dolayı. O yüzden hani tam o uyku raddesine gelene kadar belki bunu kullanıyor olabilirler ama artık dalacaklarını hissettikleri zaman yine az önce söylediğim gibi o cihazı alıp bir şekilde kendilerinden uzak bir yere bırakabilirlerse e, artık nasıl sağlıyorlarsa bunu fırlatıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum ama hani bir şekilde gerçekten ulaşamayacakları çünkü hani gece böyle şeyi çok sık duyuyorum. Gece uyandım, gözümü açmadım, telefona bir elimi attım, bir açtım baktım mesaj geldi mi bir şey oldu mu diye geri tekrardan bıraktım telefonu. Hani bu kesintilerin yaşanmaması adına bunun yapılması gerektiğini söylüyorum. Ama hani bu ASMR ile ilgili ne düşündüğünüzü ben de merak ediyorum. Aynen hepsi geçerli. Tırnaklarıyla bir şeylere vuruyorlar falan böyle değişik değişik şeyler Ben yapabiliyorlar. de uykuya dalma sürecinde işe yarayabileceğini ama sonraki dönemde beyni yorabileceğini düşünüyorum. Çünkü beyin uykuda da aktif. Yani beyin dışarıdan gelen uyaranlara açık vaziyette. O yüzden de sonraki sürede yani onu kaldırıp bir kenara koyarken gene insanın uykusu açılabilir. O yüzden hani çok gerçekçi olmayabilir ama dediğinize katılıyorum. Gece boyunca açık kaldığı zaman kişinin beynini yorabileceğini, ertesi günü dinlenmemiş kalkabileceğini hemfikirim. Ben şunu önerebilirim. Mesela uygulamalarda zamanlayıcı kurabiliyorsunuz. Yarım saat sonra kapanmak üzere açılabiliyor. Bir de özellikle kaygıda
Biz gevşeme egzersizlerine çok büyük önem veriyoruz fiziksel olarak. Yani bu beden tarama egzersizleri olabilir, kas gevşetme egzersizleri olabilir, nefes egzersizleri olabilir. Bu e, guided bir şekilde birisini takip ettiğiniz, dinleyerek yapacağınız bir şey de olabilir. Ya da yattığınızda mesela ayak parmaklarınızdan başlayıp tüm bedeninizi taradığınız bir 15-20 dakikalık egzersiz kendiniz de yapabilirsiniz. Bu gevşeme egzersizlerinin ben uykuya geçişte çok faydası olduğunu görebiliyorum. O hızla çalışan zihni biraz sakinleşmesinde, biraz bedenimizin gevşemesine izin vermemizde gerçekten çok faydası oluyor. Eğer ki uykunuz bölünüyorsa, yani bunu açtım, kapadım, sevmedim, başka yere aldım, bu adamın sesini sevmedim, bu müzik rahatsız etti. Bu kendi içinde bir şeyse, sıkıntıysa o şeyleri, uygulamaları kendi kendimize yapabiliriz. Sessizlikte yapmış oluruz. Sonrasında da uykumuz bölünmez. Bence bu kısmı da mutlaka hayata geçirilebilir. Bir de şey de söyleyebilir miyim? Uykuya geçmekle ilgili spordan bahsettik. Gece yürüyüşleri yapmak, gece spor yapmak olabilir. Bazen de o vücutta biriken laktik asit nedeniyle, lütfen yanlış bir şey söylemediğimden emin olun, uyku birazcık kaçabiliyor. O yüzden bazı kişiler için sabah spor yapmak daha verimli olabiliyor. Bedenimizi tanımak önemli burada. Yani ben saat kaçta yaptığımda nasıl bir etkisi oluyor görüp kendime göre bir sistem oturtmam bence daha verimli olabilir. Mantıklı. Şöyle söyleyeyim, yani benim düşüncem, artık uykusuzluk kronik hale geldiyse, hani arada bir gün iki gün uyuyamamazlık olabilir, düzene girer, ama kişi günlerce uyuyamıyorsa, geceleri dönüp duruyorsa, defalarca kalkıyorsa, sabahları sabaha kadar oturmak durumunda kalıyorsa, doktor kontrolünde çok uzun süre olmayan bir süreçte, ki bu süreç uyku ritmini düzene koysun istediğimiz bir süreç, kısa bir süre ilaç kullanılabilir, ama upuzun zamanlar ilaç kullanımına çok taraftar değilim. Çünkü bir süre sonra insanlar ilaçsız uyuyamaz oluyorlar. O yüzden kendi başına ilaç kullanmanın en kötü tarafı bunu sonraki zamanlar bırakamamak. O yüzden doktor kontrolünde başlayıp doktor kontrolünde kesmek. Arada bir kere iki kere kullanılabilir, problem değil, ama süreklilik olması çok taraftar olduğum bir konu değil. Bunu paylaşayım. Artık yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Sizlere katılan herkese ben teşekkür ediyorum. Güzel bir konuydu bana göre. Katılan herkese tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Ben de Hoşçakalın. bir ufak kapanış cümlesi yapabilir miyim? Tabii. Geç katıldım ya, yetişmeye çalışıyorum, kusura bakmayın. Şeyi söylemek istiyorum. Şimdi uyku bozuklukları kendi içinde de değerlendirilebilir ama uyku diğer psikolojik bozukluklarla çok yakından alakalıdır. O yüzden tüm bunları eledikten sonra uykunun neden bozulduğunu ele almak çok önemli. Anksiyete bozukluklarında bozulur, depresyonda bozulur. Mesela travma sonrası stres bozukluğunda bozulur uyku. Altta yatan ve çözülmesi gereken başka bir durum varsa eğer, bununla ilgili ben mutlaka destek alınmasının faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü uyku hem en başta etkilenen düzenlerimizden bir tanesi, hem de gerçekten hayatla başa çıkabilmeyi, stres yönetimini, odaklanmayı, pek çok şeyi de etkilediği için kendi içinde giderek büyüyebiliyor bu problem. O yüzden de e, uykudaki bozukluklar bence ciddiye alınmalı ve altı da araştırılmalı. O zaman son buyur. Buyur Öncü Dost.